Selamünaleyküm değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımı yakından ilgilendiren, hatta Sıla yoluna bu yaz gidecek herkesi direkt ilgilendiren çok önemli bir gelişmeyi anlatacağım. Çünkü Sırbistan yeni bir sistem devreye aldı. İsmi Süper Radar. Ve gerçekten süper, bakın. Ve bu radar aynı anda 9 farklı ihlali tespit edebiliyor. Ama mesele sadece radar değil. Bu sistemin mantığı, kapsamı, cezaları hangi noktalara yerleştirildiği ve kimin riskte olduğu çok daha önemli. Dostlarım, bugün tüm gerçekleri sade bir dille sizlere anlatacağım. Şu anda herkesin aklında tek bir soru var. Bu radar Sıla yolunda giden gurbetçiyi nasıl etkileyecek? Cezalar otomatik mi yazılıyor? Durmadan bile ceza kesiliyor mu? Yani sizi durdurmadan ceza gelebilir mi? Ve en önemlisi hangi hatalar anında tespit ediliyor? Hepsini tek tek açıklıyorum ama önce bu sistemin neden getirildiğini anlamamız lazım. Yeni süper radar sistemi nasıl çalışıyor? Sırbistan'ın bu yeni radar sistemi yapay zeka ile destekli. Sadece hız değil değerli dostlarım. Araç içini bile görebilen gelişmiş bir optik teknoloji kullanıyor. Ön koltuk, arka koltuk da var içinde. Tek bir radar şu ihlalleri aynı anda tespit edebiliyor. Şimdi dikkat. Hız aşımı, emniyet kemeri takmama, arka ve ön koltuk, cep telefonu ile konuşma, güvenli mesafe ihlali, şerit ihlali, yani çizginin üzerinden geçerseniz, şerit ihlali, plaka tespiti, araç sigorta muayene durumu onu da kontrol ediyor. Kırmızı ışık, yasak sollama. Yani dostlarım eskisi gibi sadece hız radarı değil bu. Bu radar arabayı komple tarıyor. Vay be ne günlere kaldık kardeşim ya. Yeni sistemde polis durdurmazsa bile plakanız fotoğraflanıyor. İhlal dijital sisteme işliyor, ceza otomatik olarak kaydediliyor. Bu konuya biraz sonra tekrar geleceğim, dile getireceğim size. Bu da şu demek. Ben yavaşladım, polis yok, sorun yok, devri bitti. Yani yakalanmadık. Bu sistemde yol boyunca radar görmezseniz bile çok uzaktan tespit yapabiliyor. Siz radarı görmüyorsunuz ama radar sizi görüyor. Ama durun dostlarım, panik yok. Birazdan özellikle Sıla yolundaki gurbetçilerin en çok yakalandığı 3 kritik hatayı anlatacağım. Radarların yerleri en tehlikeli güzergahlar. Önce bundan bir başlayalım. Yeni radarlar şu güzergahlarda şimdi şu an aktif takıldı, montajlandı ve sisteme girdi. Belgrad-Niš otoyolu, benim gittiğim yol, Niš-Leskovac hattı, Leskovac-Preševo-Makedonya sınırı, tünel girişleri, çıkışları, köprü üstleri, yol kenarındaki yüksek kuleler, bazı kavşak noktaları. Sırbistan özellikle Sıla yolunun en yoğun kullanıldığı güney hattına ağırlık verdi. Bizi bekliyorlar. Çünkü gurbetçilerin büyük bölümü bu yolu kullanıyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Gurbetçilerin en çok yaptığı 3 hata. Dostlarım, benim yıllardır incelediğim Sıla yolu raporlarında gurbetçilerin en çok ceza yediği 3 konu şöyle. Hız limitine uyduğunu zannetmek. Sırbistan'da limit bir anda 120'den 100'e sonra 80'e düşüyor. Süper radar bu geçişlerde anında yakalıyor. Yani oralarda muhakkak tak 100'e tak 80'e düşürün. Beklemeyin yani. Telefonla konuşmak. 7 radar araç içini net görebiliyor. Telefonunu elinde görmek zorunda değil. Baş pozisyonunda bile anlayabiliyor. Yani şöyle yaptığınız zaman onu da görüyor. Arka koltukta kemer takmamak. Eskiden sadece ön koltuk kontrol edilirdi. Bunlar ceza makinesi gibi işliyor. Artık bundan sonra para basarlar herhalde. Ya bana ceza gelirse en kritik açıklama. Bu sistemde ceza yazıldığında değerli dostlarım ihlal fotoğrafıyla birlikte kaydediliyor sisteme. Sistem uluslararası veri tabanına işliyor. Sınır kapısında çıkarken bile ceza önüne gelebiliyor. Yani Sırbistan'dan Macaristan'a geçeceksin veyahut da Sırbistan'dan Bulgaristan'a veyahut da Makedonya'ya geçeceksin. Pat diye önüne çıkıyor. Mecbursun ödemeye ya nakit ya kredi kartı mecbursun. Özellikle yazın kuyruklarla çok kişi bu şekilde ceza ödüyor. Ama bir detay var.
Sırbistan'da itiraz sistemi var. Ama 9 ihlalin hepsi net fotoğraflandığı için itiraz genelde kabul edilmiyor. Değerli dostlarım, bunlar en son bilgiler. Yani korkutmak değil, sizi bilgilendirmek. Bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Peki bu radar herkesi etkiliyor mu? Hayır dostlarım. Herkes aynı derecede risk altında değil. Dikkat eden, hız yapmayan, telefon kullanmayan, yani böyle kullanmayan telefonu ama çoğumuzun yeni arabalarında böyle değil, sistemden kullanın. Kemer takan bir gurbetçi büyük ihtimalle hiçbir sorun yaşamaz. Kurallara uyduğunuz zaman hiç problem yok. Ama sıla yolu yorgunluğu, gece yolculuğu, çocukların dikkat dağıtması derken küçük hatalar bir anda ihlale dönüşebiliyor. Yani şerit değiştiriyorsun yasak yerde, onu da sisteme alıyor. Bunlar ufak dikkatsizlik. Arkanı görüyorsun, önünü görüyorsun, hiçbir tehlike yok ama şerit değiştirmek yasak. Ufacık bir hata seni sisteme kaydediyor. Ondan sonra sınır kapısında karşına çıkıyor tabii ki. Bu sistem ufak hatayı bile affetmiyor. O yüzden tedbiri baştan almak lazım. Birazdan size bu yaz sıla yolunda nasıl hiç ceza yemeden geçilir, bunun 4 altın kuralını vereceğim. Evet, kural 1. Hız sabitleyici kullanın. Özellikle 100'den 80'e düşüşlerinde çok işe yarıyor bu. O tempomatla gidin değerli izleyiciler. 100 ise 80'e düştü hemen anında siz de 80'e ve 80'den gitsin ondan sonra. 2. Telefonu elinize almayın. Navigasyon sabit durmalı. Telefon elinizde göründüğü anda radar bunu tespit edebiliyor. Hem böyle hem böyle. Bakın tekrar söylüyorum. Kemer kontrolü. Ön ve arka koltuk. Arka koltuğu da görüyor. Mutlaka dikkat. 4. Tabelalara dikkat edin. Sırbistan'da hız tabelalarının öncesinde her zaman kamera olmuyor. Yeni sistem gömülü halde çalışıyor. Yani o kamera radar sistemi bir yere gömülü. Sen onu görmüyorsun ama o seni çoktan gördü. Çoktan sisteme aldı ve bütün hatalarını görüyor. Telefon, kemer, hızlı gittin, yanlış yerde şerit değiştirdin, kırmızıda geçtin, ön arabaya çok yaklaştın. Hepsini görüyor. Onun için dikkat. Şimdi değerli dostlarım, Sırbistan'ın devreye aldığı bu yeni radar sistemi bu yaz sıla yolunda çok konuşulacak. Eminim. Ben de sizleri mağdur olmamanız için en doğru ve en net bilgilerle uyarmak istedim. Bu tür güncel gelişmelere, cezaları, yeni uygulamaları ve sınırdaki değişiklikleri anında öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Bu anı da kullanmak istiyorum. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Ve değerli dostlarım, tekrar dile getirmek istiyorum. Ramazan ayındayız. Hepimize hayırlı Ramazanlar olsun değerli izleyiciler. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın değerli dostlarım. Murat.